Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Binance hesap makinesi kullanımı ve ortalama giriş fiyatımızı düşürme ve yükseltmeyi göstereceğim. Şimdi girelim. İlk başta bilmemiz gereken bizim total bakiyemiz. Vadeli işlemlerde benim cüzdan bakiyem 415 dolarmış. Küsuratı saymıyorum. Tamam mı? Şimdi geri gelelim. Diyelim ki varsayımlar üzerinden işlem yapacağız bu sefer. Buraya girelim buradan. Mesela gelelim vadeli işlemler bölümüne. Ben şu anda 9480 dolar ya. Hemen TradeView'i açalım. Videoda bahsetmiştim. Şimdi burası bir kalsın. Nerede TradeView? Şurada. Şimdi arkadaşlar, bunu da bir büyütelim. Şu müziğin sesini biraz kısalım. Şöyle olsun, tamam. Şimdi arkadaşlar, burada teknikler bölümüne girdiğimizde burada birkaç bölüm var demiştim. Şu pivotlar kısmında bilmemiz gereken nokta şu. Şu P yazan yer var ya, şu satır. Bu satır Bitcoin'in, mesela biz bir gün yapıyoruz, 15 dakikalık bakalım. 15 dakikalık süreç içinde, yani hesaplamaya göre olması gereken miktar 9500 dolarmış. Bu fiyatta olması lazımmış. Şu anda S1, S2, S3 var böyle kademe kademe. Bir de R1, R2, R3. Lisede ya da ilkokulda mı neydi? Fizik derslerinde görmüşüzdür. R direnç arkadaşlar. S'de destek. Yani sport. R'nin İngilizcesini unuttum da. S sportun kısaltması. R direncin kısaltması ama İngilizce karşılığını unuttum. Bunlar direnç noktaları. Mesela şöyle bir tahminlerde bulunabiliyoruz. 9500'de ise 9626'ya çıktı diyelim, ya da Fibonacci üzerinden, bu altın oran demek Fibonacci. Altın oran üzerinden hesaplama yapıyor. Onu deneyelim. Mesela 9585'e çıkıyor ama yükselemiyor. Çünkü bu direnç noktası, bunu kırarsa yükselecek değil mi? Bu birinci direnç noktası. Bunu geçtikten sonra ikinci direnç noktasına bakmamız gerekiyor. 9637. Onu da geçerse 9721. Tabi bu 15 dakikalık periyot için. Mesela ben bunu 1 saate çekersem şeyler değişecek. Çekelim mesela. Gördüğünüz gibi normalde 9473 ortalama fiyatı. Yükselme için 9829. Bunu aşabilirse, direnci kırarsa 10.050'lere çıkabilir. Onu da açtım 10.405'lere. Zaten bunu görmüştük. Bu pozisyonları aynen. 9800 küsür 50'yi açtıktan sonra 10.000'e ulaşmıştı. 10.000 küsürlere. Onu da açtıktan sonra 10.400'e çıktı ve bunu kıramayıp geri düştü. Hakikaten Fibonacci güzelmiş. 15'e geri dönelim. Bir de altta destek noktaları var. Destekle 9415'te tutunamazsa, kapanışı öyle yapamazsa günlük, onun altında kalırsa yani, bu sefer de 9300'leri bakmamız gerekiyor. 9300'ün altına da inerse 9280 destek noktası var. Tabi burada daha değişik hesaplama yöntemleri var. Camarilla, Woody. Bunları ben araştıracağım. Şu anda tam olarak ne olduklarını bulamadım. Ama Fibonacci altın oran demek. Bunu zaten herkes biliyordur. Bunların hesaplamasında farklı şeyler var. Ama hepsinin, bildiğim kadarıyla hepsinin hesaplamasında şu destek direnç noktaları belirlenmesinde günlük açılış kapanış noktaları ve en yüksek en düşük noktaları hesaba katılıyor. Neyse, bunları gördükten sonra diyelim ki mesela buradan şöyle bir şey yapabiliriz. 9585'e dün mesela çok çıkıp düştü. 9585'e değdi düştü. Bir kere hatta 600'e kadar çıktı, yine geri düştü. 9585'ten short açabiliriz mesela. Sonra 9500'den kapatırız. Şimdi ama ne kadar kazanç sağlayacağız falan, bunların hepsini hesaplayacağız şimdi. Şimdi gelelim Binance'e. Mesela 9585 dedik değil mi arkadaşlar? 9585'ten ben aldım. Çünkü ben artacağını düşündüm. 9600'den aldım. 9585'i aştı, aldım diyelim. Ne kadar aldım? 0.5 ya da 0.5, aynen 0.5 Bitcoin aldım. Bunun değerini buradan hesaplayamayız. Şöyle hesaplayacağız arkadaşlar. Bir alım satıma girip spot piyasasından. Ya da şöyle de hesaplayabilirsiniz hesap makinesinden. Aynı mantık. Mesela 9000 kaçtan, 600'den aldık değil mi? Çarpı ne kadar Bitcoin alacağız? 0.5 Bitcoin. Yani 9600 çarpı 0.5.
Yani 5 bölü 10 yapacağız. Bu bizim yatırmamız gereken normal miktar, kaldıraçsız fiyat. 4800 dolar yatırmamız gerekiyormuş. Yani yarım bitcoin alıyoruz. Bunun yarısı işte. 4800, buradan da bakalım hemen. 9600, 0.5 aldığımda gördüğünüz gibi 4800 dolar yatırmam gerekiyormuş. Şimdi bunu bir alalım. Benim bir tane geçenlerde paylaştığım bir programım var. Kod bölümüne geri gelelim. Ben bu linki tekrar paylaşacağım. Tek yapmanız gereken şuna tıklamak. Şurada ok işaretine tıkladığınızda programa geçiyor. Site üzerinden paylaştım benim yazdığım program. Biz kaçtan aldık? 9600'den aldık. Aldığım giriş fiyatı. Kaç dolarlık işlem yaptım arkadaşlar? 4800. Tabii biz 4800 dolarlık işlem yapmıyoruz. 125x kaldıraçla girersek 4800 bölü 125 yapıyoruz. 38.4. Hemen ona da bakalım doğru mu yanlış mı diye. Vadeli işlemler bölümüne girelim. 125x kaldıraçtan mesela uzun pozisyon aç diyorum. Pardon, bu olmadı. Kısa pozisyon aç. Aynen 38.4. Çünkü diğerkinin farklı çıkma sebebi demiştim. Şu anki fiyatın üstünde olduğu için. Onlardan bahsedeceğim ileriki videolarda. 38.4'ü gördüğümüzü tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi. Tamam. 38.4. Onu şimdi sallayalım. Neredeydi programımız? Burada. Devama tıkladığımda başka bir yatırımınız var mı diyor. Bu ortalama yükseltmek, düşürmek için arkadaşlar. Mesela hemen likidasyon hesaplayalım şuradan. Bu hesap makinesi likidasyon. Dili İngilizce kullanıp buraya nasıl girdiğimi göstereyim. Bu uygulamada dilim İngilizce arkadaşlar. Future kısmına geldiğinizde 3 noktaya tıklıyorsunuz. Türkiye'de çalışmıyor. Site İngilizce olduğu için şurada calculator yazıyor. Yani hesap makinesi demek. Ona tıkladığınızda bu sayfaya gidiyor. Mobil için pratik olmuş. Güzel ama Türkiye desteklemiyor. Şimdi bu likidasyon, bu target, bu hedef fiyat. Mesela yatırdığınız paranın kaç katı kazanmak istiyorsunuz? Bunu belirleyebiliyorsunuz. PNL'de ne kadar kazanç sağlayacaksınız onu hesaplayabiliyorsunuz. Ben bunları değineceğim birazdan. Şimdi likidasyon hesaplayacaktık değil mi? 125. Kaçtan almıştık? 9600'den almıştık. Benim total bakiyem ne kadardı? 415 dolar. Şu Valent Balance benim total bakiyem. Çapraz giriyorum. Çünkü çapraz girdiğim için arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu videoda çapraz işlem anlatacağım. İzoleyi artık anlatmayacağım. Ben pek kullanmıyorum izoleyi zaten. Şimdi ne kadar Bitcoin almıştık? 0.5. Bizim ortalama likidasyonumuz ne kadarmış? 8805'e düşerse ben likide olacakmışım. Peki kazancım? PNL benim kazancımdı değil mi? Mesela ben 9600'den aldım. Diğer direnç noktam neydi arkadaşlar? Chrome nerede Chrome? Gel bakayım. 15 dakikalık değil mi? Aynen. Mesela 9600'den aldım. 585 üstü ya. 9637, 9721. 9721'e çıkmasını bekleyeceğim diyelim. 9700'den satalım. 721'e belki çıkmaz. 9700'den satalım. Düz rakam olsun. Şimdi PNL bölümüne geliyoruz. 9600'den aldım. Bu giriş fiyatım entry price. Exit price de benim çıkış fiyatım olacak. 9700'den çıkacağım değil mi? Ne kadarlık? 0.5 Bitcoin'de. Hesapladım. Bak benim PNL'im diyor. PNL benim kazancım. Şu initial margin benim yatırmam gereken miktar. Ama burada 20x olduğu için yüksek. 125'e aldığımda bir daha hesapla dersem gördüğünüz gibi 38.40'a düştü. Ya da buradan 1x aldığımda 4800 dolara geri çıkar, gördünüz mü? Tamam, hesapladık hemen. Ne kadarmış? PNL'im 50 dolar. Yani ben 38.40 dolar yatıracağım ve istediğim fiyata ulaşırsa 50 dolar bir kazanç sağlayacağım. Bu 38.40 doları geri alacağım. O hariç arkadaşlar, onu katmayın. ROE'mde %130, yani yatırdığım paranın %130'unu alıyorum. O şekilde. Burada yine kısaca şunu göstereyim hemen, target price. Mesela diyelim ki ben 9000 ne kadarım? 8000 dolardan ben Bitcoin aldım. Tam entry giriş fiyatımız. Ben ne kadar kar etmek istiyorum mesela? Yatıracağım paranın 2 katını ya da 2 katını diyelim arkadaşlar. 2 katı için ne gerekiyor? %100 değil, %200. %100 yaparsak yatırdığım para kadar alırım. %200 olursak 2 katını alırım. Değil mi? Calculator dediğimde
8128'den çıkmam lazımmış. PN'ye geliyorum hemen. Giriş fiyatım 8000 yapıyorum. Ne kadardı? 8128. 8128. Evet, 0.5 hesapla dediğimde bakın 32 dolar yatırıyorum, 64 dolar kazanıyorum. Yani ROE'm %200. Yatırdığım paranın 2 katını kazandım. 20 katını kazanmak isteseydim ne olacaktı? Target price bunu 2000 yapacaktım. Bunu silelim, 2000 yapacaktım. 2000 olmuyor mu? Olmuyormuş. Ama 1000 oluyor. 1999 oluyor mu? O da oluyor. 2000 niye olmuyor? Saçmalık. Normalde olur ama neyse. 1999 yapalım, fark etmez. Hesaplayalım. 9279'dan çıkmam lazımmış. Bakalım hemen. 9279. 9279. Yani 9280 işte ya. Gördüğünüz gibi ROE'm 2000 oldu. Yatırdığım paranın 20 katı. 32 dolar yatırdım, 640 dolar kazandım. Böyle bir hesaplama yapabilirsiniz. Yani çıkış fiyatınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Bunu da gösterdim, aradan çıktı, güzel oldu. Ondan sonra ben şimdi ortalama hesaplama gösterecektim. Preference, pardon. Calculator. $9600'den almıştık likidasyon hesaplama kısmından. Ondan sonra 0.5 Bitcoin almıştık. Toplamda 415 dolar total bakiyem vardı. Çapraz girdiğim için hepsini hesaba katıyorum. 8805'ten biz şey yapacaktık. Kazancımız ne kadarmış? 9600'den. 9600'den giriyoruz. 125x. Kaçtı bu? 9600. Kaçtan çıkacaktık biz? 9700'den çıkacaktık değil mi? 0.5 Bitcoin'di. Coin'ti. Bu benim yatırdığım aldığım BTC, elimdeki BTC miktarı. Kaç? 50 dolar kazanacakmışım. Ama şimdi şöyle bir şey oldu diyelim, hemen geri girelim. Pardon, buraya değil, Chrome'a girelim. Nereye kadar çıktı? 9600'den aldık ya. Mesela 9637'ye çıktı, geri düştü. Çünkü bu direnç noktası değil mi? Bunu aşamadı. Ben 9585'i geçince stop limit emri koydum mesela. 9600'den al dedim. Aldım. Ama 9637'yi geçemedi. 9650'de kaldı, geri düştü. Sonuçta ben satamadım. 9700 olmadı. Sonra geri düştü. 9500'e kadar geri düştü. Ben 9600'den aldım. Zararda gözüküyorum değil mi? Ondan sonra 9500'de de tutunamadı. Düştü, 9363'e kadar düştü. Ne yapacağız arkadaşlar? Ama 9363'te tutundu, geri çıkmaya başladı değil mi? O zaman ne yapacağız? Mesela 9363 diyelim, 9400'ü belirleyelim. 415 değil mi? Aynen. Destek noktası 9415. O zaman ben ne yapacağım? Mesela şu anki fiyatı 9363 ya. 9375'te geziyor diyelim. 9415'i aşınca 9450'den ben alım yapayım. Aynen, 9450'den bir alım yapayım. Bunu nasıl hesaplıyorduk? İstersen hesap makinesinde hesaplayabilirsin. 9450'den. Tabi likidasyonunuzu ayarlamanız lazım ona göre. Çünkü bir daha alım yaptığınızda likide olma fiyatınız bayağı bir şey yapacak. Yakınlaşacak yani. Likide olma ihtimaliniz artacak. Çarpı. Bu sefer ne alalım? 0.5 almıştık. 0.2 alalım. Çok fazla almayalım. Eşittir dediğinde bu ne kadarmış? 1890 dolar yatırmam gerekiyormuş. Yani tekrar buradan da gösterebilirim. 9450'den 0.2 olduğunda 1890 dolar gördüğünüz gibi. Tabi bunu kaldıraca vurduğumda onu da tekrar göstereyim. 1890 çarpı 120 pardon bölü 125 yaptığımda 15.12 dolarmış. Hemen ona da bakalım. Gel bakalım. 9450'den mesela 0.2 dediğimde kısa pozisyon aç. 22.76 doğru muydu? Pardon, olmadı. Niye olmadı? Uzun pozisyon. Bu sefer uzunda. 15.12 dolar gördüğünüz gibi. Bunları göstereceğim. Neyse, şimdi geçelim onu.
Ne kadardı lan? 1890 dolar mıydı? Aynen 1890 dolar. Şimdi hemen hesap makinesine girelim. Pardon, hesap makinesine girmeyelim. İlk başta benim siteye gireceğiz. Başka bir yatırımınız var mı? Evet, bir kere daha alış yaptım diyelim. Evet diyorum. Kaçtan aldım? 9450 dolardan aldım. Ne kadar aldım? 1890 dolar. Yani tekabül gelen fiyatı bu. Kaldıraçsız. Bir daha enter'a bastığımda başka bir işleminiz var mı diyor. Başka alım yapmıyorum. Direkt es geçiyorum. 9600'den almıştım gördüğünüz gibi. Giriş fiyatım 9600 olması lazım. Bir daha işlem yaptığımda 9557'ye düştü giriş fiyatım ve büyüklüğüm 0.7 dolar. Pardon, 0.7 Bitcoin. Aynen 5 2 daha 7 doğru. 9557.14. Hemen hesaplayalım likidasyonumu. Normalde ne kadardı? 8805'ti ya. 9557. Bu ne kadar oldu? 0.7 dolar oldu. Pardon, 0.7 BTC oldu. Niye söyleyip duruyorum ya? Evet, şimdi likidasyonumuz ne kadar tehlikeli? Gördüğünüz gibi 9000 dolar. Bizim sınırımız neydi? Klasikte en düşük ne vermişler arkadaşlar? 9057. Tamam, güzel. Olabilir. Tabi tehlikeli bu. Böyle yapmayın sakın. Ben abartı rakamlar gösteriyorum. Tabi total bakiyeniz fazlaysa o ayrı bir şey. İşte bunun 1000 dolarınız varsa ne kadar oluyormuş? 8000 yapılabilir mesela, bak 1000 dolarınız varsa. Bende 415 dolar var şu anda. 9000 küsürde oldu. Şimdi ne oldu? Benim kazancım ne kadar arttı? PNL'imiz ne kadardı bizim? 9600'den girip 9700'den 0.5 BTC 50 dolar kazanacaktık. 9557'den giriyoruz 0.7. 9557'den giriyoruz 0.7 Bitcoin ile. Ne kadar oluyormuş kazancımız? Gördüğünüz gibi 2 katına çıktı. 100 dolar. Yani bu şekilde bir plan program çizebilirsiniz arkadaşlar. Video uzun oldu ama ayrıntılı, detaylı göstermek istedim. Kafanıza takılan bir şey varsa bana tekrar sorabilirsiniz. Bir dahaki videoda ya da ilerleyen videolarda denk gelirsem yapmaya çalışırım. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, güzel yorumlarınızı yazmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Bize destek olmak için bunları yaparsanız çok sevinirim. Ve bu yaptığımız vadeli işlemlerde ya da spot işlemlerde aşağıda linkini paylaşıyorum. Referans linklerini koyuyorum arkadaşlar. O linkleri tıklayarak kayıt olursanız ya da vadeli işlemlere ilk kez giriş yapacaksanız Türkiye referans kodunu kullanırsanız vadeli işlemler için ilk ay için geçerli %10 komisyon indirimi kazanırsınız. Spot işlemler için de ömür boyu %20 komisyon indirimi kazanıyorsunuz. Vadeli işlemlerden maalesef bütün kodlar ilk ay için geçerli sadece. Binance böyle bir plan programı yürütüyor arkadaşlar. Umarım video güzel olmuştur. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.